Merhaba arkadaşlar. Yapay zekanın gelişimiyle ilgili iyimser ve kötümser senaryolardan daha önce söz etmiştik. Yani bir kısmı yapay zekanın tümüyle olumlu bir şey olarak insanlığı neredeyse cennetin kapılarını açacağını söylerken bir kısmı da yapay zekanın bir balon olduğunu, önceki teknolojik gelişimlerden hiçbir farkının olmadığını, konunun abartıldığını söylüyorlardı. Konuyla ilgili esas tartışılması gereken noktaların neler olduğunu ortaya koymaya çalışacağım. Yapay zeka konusunun sağlıklı bir biçimde tartışılması için gerekli olan bilimsel ve felsefi zeminin ne olması gerektiğini bir dizi videoda anlatmaya çalışacağım. Bu ilk videoda konuyu ontolojik açıdan, yani varlık bilimsel açıdan yapay zeka ve insanı ele alarak buradaki yapay zeka ile ilgili paradoksun ne olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi yapay zeka bir insan icadı olan bir gelişmiş teknolojik araç. Yani bu araç değişik teknolojik olanaklarla belli verilerin kendisine sunulduğu ve bu verilere bağlı olarak da insanların değişik alanlardaki ihtiyaçlarına yanıt veren, insanların yapıp ettiklerini kolaylaştıran ve son dönemde özellikle insanların yapıp edemeyeceği işleri bile yapabilecek hale gelmiş, çok gelişmiş bir aygıt, bir olanak, teknolojik bir olanak. Fakat insanın kendisi doğal evrimin milyonlarca yıllık sürecinde gelişmiş bir biyolojik mekanizma, biyolojik bir sistemler bütünü. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir açık çelişki var. Lerin evriminin 65 milyon yıl önce başladığını düşünelim. Yani bir memeli tür olarak insanın geçmişi, biyolojik donanımı, yapıları, birçok şeyi bu 65 milyon yıllık süreçte oluştu. İşin aslında daha da geriye gidebiliriz. Yani çünkü canlılığın tarihi biliyorsunuz yaklaşık 4 milyar. 4 milyar yıllık süreçte gelişen bir takım yapıların insan bedeninde varlığını sürdürdüğü aynı. İşin aslında insan sistemi, yani insan dediğimiz yapının, biyolojik varlığın sistemi 4 milyon yıllık bir geçmişe dayanıyor. Oysa ki yapay zeka dediğimiz teknolojik aygıtın geçmişini, yani koşulları ne kadar zorlarsanız zorlayın, geçmiş 150 yıl önceki bazı gelişmelere dayandırabilirsiniz ama esas olarak yapay zeka 1950'lerden sonra bilgisayarların gelişmesinde sağlanan önemli atılımlarla birlikte gündeme geldi. Ve sonuç silikon tabanlı yapay zeka sistemi esas olarak insanın tasarlayıp geliştirdiği bir yapı. Oysa ki karbon temelli bir biyolojik varlık olarak insanın geçmişi 4 milyar yıllık bir sürece tekabül ediyor. Şimdi bu 4 milyar yılın ayrıntıları bize ilgilendirmiyor elbette ama en azından gelişmiş bir memeli olarak, bir primat olarak insanın bugünkü bir takım davranışları, düşünceleri, refleksleri, hareketleri bu 4 milyar yıllık canlılık tarihi içerisinde insanın atalarının en yakın primat akrabaları olan şempanzelerden ayrılmalarının tarihi 7 milyon, 7-8 milyon yıl. Bu süreçlerden hangisini alırsanız alın, ister 4 milyar yıllık canlılık tarihini, ister 65 milyon yıllık memeli tarihini, ister 30 milyon yıllık primatların özel tarihini ya da isterse insan türünün şempanzelerden ayrıldıktan sonra yaşadığı 7-8 milyon yıllık süreyi göz önünde tuttuğumuzda yapay zeka ile insan sistemi arasında çok büyük farklar var. Bir kere yapay zeka tartışmalarında yapay zekayı abartan ve yapay zekaya bağlı olarak insanlığın her şeyinin değişeceğini düşünenlerin yaşadıkları en büyük çelişki ve aslında hiç düşünmedikleri çelişkiler yumağı burada ortaya çıkıyor. Şimdi yapay zekaya biz insanın verili koşullarında
insan yaşamını kolaylaştıracak, insanın yapıp etmelerini daha zahmetsiz bir hale getirecek, insanı daha rahat edebileceği ve gelecekte daha rahat ve mutlu bir yaşantı sürebileceği olanaklarla donatmak üzere yapay zeka araçlarını geliştiriyoruz. Peki onları geliştirirken onlara biz ne gibi öncelikler ve görevler yüklüyoruz? Doğal olarak bu görevler az önce söylediğim gibi insanın geleceğini, huzurunu, refahını, mutluluğunu artıracak yönde olmasını düşünüyoruz. Peki de biz insanın bu huzurunu, mutluluğunu ve refahını neye göre belirliyoruz? Geçmiş 7-8 milyon yıllık insanın evriminin son döneminde, özellikle Neolitik devrimden sonra, yani son 10-15 bin yıl içerisindeki kültürel evrimin aşırı hızlanmasıyla birlikte ortaya çıkan insan anlayışıyla normal doğal koşullarında gelişen bir biyolojik varlık olarak, bir sistem olarak insanın anlayışı aynı mı? Kesinlikle aynı değil. Çünkü bildiğiniz gibi her canlı gibi insan türü de doğanın, evrimin işleyiş yasalarına, işleyişindeki ayrıntılara birebir bağlı. Nedir doğanın bir canlıdan beklediği? Biz evrim teorisi ışığında şunu biliyoruz. Canlıların birbirlerinden türleşerek ortaya çıkmalarında ve hayatta kalma ve türünün devamını sağlayacak başarının temel ölçütü o canlı türünün üreme başarısıdır. Yani o canlı türü üreme başarısını sürdürdüğü sürece, yani yeni döller, yeni yavrular ortaya koyabildiği sürece başarılıdır ve yaşamını sürdürebilir. Bu açıdan baktığımızda örneğin diyelim timsahlar, örneğin diyelim bazı kuş türleri, balıklar, örneğin diyelim Mersin balığı, milyonlarca yıl geçmişine gidiyoruz. Ya da bir köpek balıklarını düşünelim. Köpek balıkları onlarca milyon yıldır yeryüzünde yaşamını başarıyla sürdürüyorlar. Ya da kaplumbağalar, timsahlar, bütün bu hayvanlar milyonlarca yıldır yaşamda başarılı bir biçimde hayata tutunmayı başarmışlar. Peki onların başarısının temel ölçütü neydi? Biraz önce söylediğim gibi hayatta kalma ve üreme başarısını sağlama. Şimdi bu özellik insan açısından bir farklılık içeriyor mu? İçermiyor. İnsan da buna bağlı olmak zorunda. Fakat Homo sapiens sapiens'in dışında bugün adlarını bildiğimiz 30'u aşkın insan türü var geçmişte. Ama bu türlerin hiçbirisi hayatta kalamadı. Bunlar yok oldular. Peki insan türünün hayatta kalıp kalmayacağını nereden biliyoruz? Aslında bilmiyoruz. Bizim bedenimiz örneğin Afrika savanalarında başlayan türleşme maceramızın temelinde 4-5 milyon yıllık bu uzun geçmiş var. Bu uzun geçmişte bizim kıllı ağaçların üzerinde yaşayan bir çeşit maymundan bugünkü hale gelmemize sağlayan sayısız adaptasyondan geçtik. Örneğin tüylerimiz döküldü, 2 ayak üzerine kalktık. 2 ayak üzerine kalkmamızla birlikte ellerimiz serbest kaldı. Ellerimiz serbest kalınca ellerle farklı aletler yapmaya başladık. Bu sırada beynimiz büyüdü. Beynimizin büyümesine bağlı olarak bizim kültürel evrimimiz hızlandı. Kültürel evrimin hızlanmasına bağlı olarak da bizim bir takım özelliklerimiz, yani bugün her insan bireyinde var olan evrimsel süreçte atalarımızdan miras aldığımız sayısız özelliğimiz var. Ve bütün bunların bir birleşkesi olarak biz hayatımızı sürdürüyoruz. Peki bu hayatımızı sürdürmede biz geçmişe ilişkin yapılarımızda, vücudumuzda, vücudumuzun değişik organlarında ne tür gelişmeler olduğunu, hangi dengelere bağlı olarak bizim hayatımızı sürdürdüğümüzü, diyelim mikrobiyotamıza, yani bağırsak sistemimize hangi mikroorganizmalarla işbirliği halinde organlarımızın çalıştığını, bağışıklık sistemimizin nasıl geliştiğini, bağışıklık sistemimizin ayrıntılarındaki bir takım konularda farklı mikroorganizmalarla ne tür simbiyotik ilişkiler geliştirdiğimizi bunları biliyor muyuz? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yani birçoğuna ilişkin el yordamıyla da olsa birçok konuyu biliyoruz ama yaşamın
sürdürülmesine ilişkin en temel konulardaki ayrıntılar konusunda bugün henüz yolun başındayız. Yani örneğin bütün insanlarda oksijenin nasıl alıp işlendiği, oksijene dayalı olarak diğer metabolik faaliyetlerin nasıl sürdürüldüğünü, bir ATP üretiminin hücre içinde nasıl gerçekleştiğini, oksijeni alıp oksijenden yararlanabilecek ya da yediğimiz besinleri enerjiye çevirecek mekanizmaların nasıl olduğunu, bir DNA'nın içindeki ayrıntıların nasıl işlediğini, mutasyonların nasıl olduklarını ve insanların bu koşullarda bir takım çevrelerindeki patojenlerle baş edebilmek için bağışıklık sistemleri nasıl çalıştığını, bunları biliyor muyuz? Bunların çoğunu bilmiyoruz. Şimdi biz bütün bunları bilmediğimiz halde insana belli görevler, belli yönelim ve insanın rahatı ve mutluluğu için olması gereken belli kestirimlerde bulunuyoruz. Peki bu kestirimler 2-3 kuşak sonra insanlığı bir çıkmaz sokağa sokup sokmayacağını biz nereden biliyoruz? Yani bu kadar bizden önceki 30'u aşkın, belki de sayıları yüzleri bulan insan türü vardı. Bu insan türleri neden yok oldular? Bu insan türlerinin yok olmalarını yalnızca yırtıcı hayvanlara ya da ekolojik felaketlere, kuraklığa, sel baskınına ya da soğuklara mı bağlayacağız? Hayır. Yani bunların bir kısmı çevreye uyum konusunda girilen yolda farklı süreçler ve mekanizmalar geliştiği için bunlar uzun vadede bizim üreme başarımızı çok olumsuz biçimde etkiledikleri için yok oldular. Yani örneğin diyelim Neandertalleri düşünelim. Neandertallerin yok olmasının nedeni insanların onlarla savaşa girmeleri ve onları yok etmeleri değildi. Çok daha bu konuda çok daha incelikli ve farklı yorumlar da yapılıyor. Buraya kadar değindiğim konularla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir insan ürünü olan yapay zeka teknolojik olarak çok verimli, işe yarar, insanın işini kolaylaştıran, bu anlamda rahatını geliştiren ve onun bugünkü anlayışıyla yaşamdan zevk alma ve mutluluk beklentilerini karşılayan birçok işlev görüyor. Bunların yakın gelecekte daha da artabileceğini söylemek mümkün. Fakat bu işin bir yanı. Fakat bu insanın mevcut verilerle, mevcut beklentilerle yapay zekayı ve ona bağlı teknolojileri geliştiren insanlığın geleceğine ilişkin algıları ve beklentileri insan türünün evrimsel başarısını sürdürmesiyle doğrudan ilintili değil. Bugün içine girmiş olduğumuz bazı eğilimler, beklentiler, yaşam alışkanlıkları, hayatımızı sürdürmeyle ilgili tercih ettiğimiz belli yol ve yöntemlerin bir iki kuşak sonra bizi onulmaz çelişkilerle, büyük hastalıklarla ve çıkmaz sokaklarla karşılaştırıp karşılaştırmayacağını bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü insan dediğimiz biyolojik, yani karbon temelli bir yaşam sisteminin esas olarak nasıl varlığını sürdürdüğünü, kendini nasıl yeniden ürettiğini ve çevresiyle nasıl uyumlu bir hale geldiğini bilmiyoruz. Bunun sayısız ayrıntıları var. Bu ayrıntıları bilimsel olarak tespit edemediğimiz ve kesinleştiremediğimiz için insan türünün geleceğine ilişkin olarak şu konularda beklentilerimiz şu yönde olacak demek aslında bir tür kumar oynamaktır. Yani buna ilişkin sayısız örnek verebiliriz. Basit bir örnek verelim. Yani modern yaşantının ortaya çıkmasıyla birlikte geçmiş insanlarda, insan türlerinde, başka türlerde adlarını bile bilmediğimiz çok değişik hastalıklar bugün insanlığın baş belası olmuş konumunda. Örneğin Alzheimer hastalığı. Alzheimer hastalığı bizim atalarımızda yoktu. Daha doğrusu atalarımızın Alzheimer'a yakalanmaları için koşullar uygun değildi. Bir kere atalarımızın yaşam süreleri yani 30-40 yıl falandı. Yani 50 yılı bile bulmuyordu. Oysa ki Alzheimer bildiğiniz gibi 50'li 60'lı yaşlardan sonra başlayan bir hastalık ve Alzheimer'a esas olarak neden olan etkenlerin bizim
etteki proteinleri sindirmemize yarayan bazı enzimler olduğundan kuşkulanılıyor. Yani bizim proteinleri sindirmemiz için gerekli olan enzimler evrimsel süreçte bizim gelişmemiz açısından çok büyük katkılarda bulundular. Tamam, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama o zamanlar insanların hayat döngüleri en fazla 50 yıldı. Dolayısıyla insanların bugün geldiğimiz noktada 70 yılı aşan bir ömür uzunluğuna kavuşmuş olmamızla birlikte geçmişte eti sindirmemiz için çok yararlı olmuş olan bazı enzimler bizi Alzheimer denilen bir hastalıkla baş başa bıraktılar. Bu tek verebileceğimiz örnek sadece Alzheimer değil. Bunun gibi onlarca hastalık sayabiliriz. Örneğin herkesin bildiği ve toplumun neredeyse 3-4 kişiden birisinde görülen diyabet hastalığını alalım, şeker hastalığını alalım. Şimdi atalarımızda şeker hastalığı hemen hemen hiç yoktu. Neden yoktu? Çünkü şeker hastalığı adı üstünde. Yani fazla şekerle ilgili bir takım hastalık. Oysa ki bizim atalarımız şekeri ancak yılın belli döneminde olgun meyvelerden ya da bazı bitkilerden sağlayabiliyorlardı. Onun dışında şekerin sağladığı enerjiyi yağlardan ve karaciğerimiz sayesinde başka yapılardan dönüştürerek elde ediyorduk. Ama bugün şimdi biz yapay olarak sonsuz sayıda şeker üretme olanağımız var. Sonsuz sayıda şeker üretebildiğimiz için şekere bağlı sayısız hastalıklar ortaya çıktı. Bunlar giderek bizim bünyemizde daha yıkıcı tahribatlara neden oluyor. Peki neden tahribatlara neden oluyor? Bugün örneğin sağlıklı yaşam için insanlara sayısız öneride bulunuyor. Kimileri işte yoga söyleniyor, işte jimnastik yapın, işte yok kinestik jimnastik yapın, koşun. Bazıları diyor ki hayır sandalyede tai chi yapın. Bazıları diyor yürümek çok iyidir. Bazıları diyor yok diyor yürümeye gerek yok. İşte güç harcayacak egzersizler yapın falan. Peki bu kadar farklı öneri olmasının nedeni ne? Bunun nedeni çok basit. Bizim vücudumuz geçmişte yaklaşık 25-30 kilometre yol yürüyen atalarımızın bize miras bıraktığı bir beden. Bu beden en fazla günde bir öğün yemek yiyerek, gün boyunca 25-30 kilometre dolaşarak ve dolayısıyla çok fit bir biçimde yani obezite, şişmanlık, böylesi bir obezite, diyabet, Alzheimer gibi çağın belası olmuş hastalıklarla hiç tanışmamış insan ataları bu milyonlarca yıllık evrim içerisinde bize böylesi bir beden mirası bıraktılar. Şimdi bu beden mirasını biz hazır gıdalarla hiç çalışmadan, bedensel enerji harcamadan yaptığımız bir çalışmayla ve esas olarak yaşamdan zevk alma ve mutluluk araçlarını esas olarak kültürel, zihinsel etkinliklere bağlı bir şekilde geliştirirken geçmişte milyonlarca yılda bizim vücudumuzdaki kurulmuş dengelerin ne derece bozduğumuzu biliyor muyuz? Elbette bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü biraz önce de anlattığım gibi bizim bedenimizin nasıl işlediğini tam olarak bilmiyoruz. Şimdi tam olarak nasıl işlediğini bilmediğin bir bedene belli bir yaşam tarzı ve gelecek biçiyorsun. Yani onu tasarlıyorsun. Bu tasarlamaya uygun o gelecekteki rahat ve mutlu yaşam tarzını sana sağlayacak yapay zeka araçlarını geliştirmeye çalışıyorsun. Peki bunun sonucu olarak senin yarattığın ama aslında senin yarattığın yapay zekanın sana bu mutluluk ve rahat yaşam olanağını sağlayıp sağlamayacağını biliyor musun? Elbette bilmiyorsun. İşte yapay zekanın ontolojik yani varlık bilimsel paradoksu budur. Sonuçta kendisini bir karbon temelli biyolojik bir varlık, bir sistem olarak kendisinin nasıl işlediğini, nasıl bir sistem olduğunu henüz bilmeyen insanın el yordamıyla keşfettiği bu sisteme uygun olarak bir yaşam tarzıyla kendi geleceğini yönlendirmeye yönelik olarak geliştirdiği bir teknolojik araç olarak yapay zekadan bu kadar çok şey beklemeleri aslında
onulmaz ve çok büyük bir çelişki. Dolayısıyla bu ontolojik çelişkiyi göz ardı ederek yapay zeka tartışmalarını sürdürmek bir yani suyun içerisinde havan dövmeye benziyor. Dolayısıyla buradan sağlıklı sonuçlar çıkmaz. Yapay zeka ile ilgili paradoksal problemlerin neler olduğunu sonraki videolarda işlemeye devam etmeyi düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, bana destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.